Sokakta, çarşıda, sosyal medyada herkes bana aynı şeyi soruyor. Altın ne olur hocam? Altın ne olur hocam? Bu videonun asıl konusu altın olacak arkadaşlar. Çünkü altında ciddi bir düşüş yaşandı. Çok fazla kaybolan insanlar var. Verilerle, gerçek grafiklerle, gerçek fiyatlarla anlatmaya çalışacağım. Tabii bir de kısa da olsa altının teknik analizini yapmaya çalışacağım. Kendi elimden geldiğince altının şu anki durumuna, işte ileride neler olabilir ki durumuna hep birlikte bakacağız. Kısacık da faize değineceğim arkadaşlar. Faizin de yatırım aracı olamayacağını söylüyorum her zaman. Bunlar aslında birer illüzyon diyorum. Kazandığınızı zannediyorsunuz diyorum. Aslında bir şey kazanmıyorsunuz diyorum. Çünkü bunlar yatırım aracı olamaz diyorum. Hep bunları söylüyorum, hep bunları savunuyorum. Bakalım bu söylediklerim gerçek mi, değil mi? Net verilerle, La Fontaine'den masallar anlatmadan, şu şöyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu demeden grafiklerle sizlere açık ve net şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle dedim ya, çok kısa faizden bahsedeyim. Altın asıl konumuz. Politika faizi %37'de sabit kaldı. Enflasyon %32 küsür TÜİK'e göre. Merkez Bankası sıkı duruşunu koruyor, korumak zorunda zaten. Bankaların sunduğu yüksek faizler parası olanlara çok cazip geliyor. Kafam rahat olsun, param garantide olsun düşüncesi var. Paramın üstüne para koyayım, İşte enflasyonun üzerinde bir faiz oranı var diye düşünen bir kitle var. Bu kitle azımsanacak bir kitle değil. Harıl harıl mevduata koşuyorlar. İşte yanıldıkları nokta tam da burası. Buna ekonomide paranın illüzyonu denir. Yıllık resmi enflasyonun 32,61 olması, bunun açıklanması hiçbir şey ifade etmez. Gerçek halkın enflasyonu önemlidir. Yani aslında o aldığınız faiz size yeni bir para kazandırmaz. Sadece elde olan paranızın erime hızını yavaşlatır. Bakın, tekrar ediyorum. Elinizde olan paranızın erime hızını yavaşlatır. Ekonomimiz ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. Fakat göstergeler bu büyümeye rağmen bize ne gösteriyor? İş talepte çok sert daralma gösteriyor arkadaşlar. Yavaşlama işaret ediyor. Piyasada nakit dönmüyor. Kredi muslukları tamamen kapatılmış durumda. Haliyle şirketlerin ciro büyümeleri zayıflıyor, yavaşlıyor. Yani kısacası paranızı nakitte veya mevduatta tutarak buradan kurtulduğunuzdan ne diyorsanız çok fazlasıyla yanılıyorsunuz. İşin çok kısa özeti şöyle: enflasyon %32 TÜİK verisine göre, halka göre değil. Halkın enflasyonu bu değil. İşte faiz %37, %40, her neyse, bilmiyorum gerçekten faizin tam oranını. Hal böyle olunca aslında kesinleşmiş bir reel değer kaybının içinde buluyorsunuz kendinizi ama farkına varmıyorsunuz. Gelelim şimdi altına. Altın gördüğünüz gibi bir düşüş trendinde ve tepe noktasından ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Dediğim gibi sosyal medyadan olsun, telefonla arayıp soran olsun, işte mail olarak olsun, İnanın yüzün üstünde mesaj aldım bu konuyla ilgili. İşte ne yapalım ne yapalım diye. Beni zaten bilenler bilir. Altın için sürekli fazla şişti, çok yüksek, çok yükseldi, artık bu yükselmenin hiçbir anlamı yok diye dillerimde tüyler bitti. Anlamsız bir yükseliş diye dillerimde tüyler bitti. Hala da aynı şeyi savunuyorum. Hala daha çok yüksek olduğunu düşünüyorum altının. Ama bunlar benim kendi fikirlerim. Hani biraz önce faizden bahsettik ya, bir güvenli sığınak zannediyor insanlarımız bunu diye. İkinci sığınakta, hatta en çok güvenilen güvenli liman denen altın insanlara kısaca şok yaşattı. Altının ons fiyatı küresel piyasalarda 4.000 doların altına geriledi. Şu anda da 4.030 dolar civarlarında direnmeye çalışıyor bu olaya. Şimdi bilgisayar ekranımıza geçelim. Hani dedim ya, kısacık altının teknik analizini yapalım diye, yön belirlemeye çalışalım diye. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Teknik analiz asla ve asla geleceği göstermez. Sadece veriler ışığında bize yön çizebilir. Bu analiz sonucunda yaptığım hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz herkese göre göreceli olabilir. Bunun bilgisini önemli vermek istiyorum. Sadece ve sadece yüzlerce mesaja kayıtsız kalmamak adına altının grafiğinin teknik analizini yapacağım sizler için. Yalnız bunu ons bazında yapacağım. Ons altın üzerinde yapacağım. Bu teknik analiz neden gram altın üzerinden yapılmaz? Onu da açıklayayım arkadaşlar. Çünkü gram altın içerideki kur dalgalanmaları ile manipüle olabilir. Bize yanlış bilgiler verebilir. Altın küresel ve gerçek gücünü bize sadece ons üzerinden gösterir ve bu yüzden ons altın grafiği üzerinden bunu yapacağım. Hadi şimdi hep birlikte bilgisayar ekranımıza geçelim. Ons altın grafiğini açalım ve kısacık teknik analizimizi hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, ons altın grafiğini açtık ve
Ve gördüğünüz gibi 4000 doların altına inen bir seviye vardı. Şu anda da 4034-4037 dolarlar seviyesinde. Bu haftalık bir grafik. Onu da belirtmek istiyorum. Uzun vadeli bir grafik. Üzerinde gördüğünüz indikatör de Ishimoku indikatörü. Buna bir de ben 50 haftalık ortalama atmak istiyorum. Bakın 50 haftalık diyorum. Az buz bir rakam değil, 50 haftalık, yani 1 yıllık oluyor. 1 yıllık ortalamasının altında şu anda. 1 yıllık ortalaması 4239 dolar ons altının. Ishimoku da zaten Tenkan-sen Kijun-sen'i aşağı kesmiş. Bu zaten çok bariz bir sat sinyalidir. İşte Chikou-span hepsinin üzerinden ortalara gelmiş. Bu düşüşün habercisidir. Gördüğünüz gibi çok geniş olan bu span E ile span B arasındaki band yavaş yavaş daralmaya başlamış. Eğer bu da aşağı keserse arkadaşlar tam anlamıyla bir düşüş trendi başlamış diyebiliriz. Bunda teknik analize nasıl uygularız? Yani trendlere nasıl uygularız daha doğrusu? Hemen şunu kapatıyoruz. Ishimoku'yu ve hareketli ortalamayı kapatalım. Zaten çok ayan beyan gözüküyor arkadaşlar. Bakın burada düşen bir trend. Burada çok iyi bir ayı tuzağı var arkadaşlar. Düşeni kırıyormuş gibi yapıp sonra aşağı basmışlar. Düşen bir trend. Fiyatlar bunun altında. Altında da şu şekilde düz çizdiğimizde şu an için burada tutunmuş bir tablo görüyorsunuz. Şimdi bu tabloda neler olabilir? Bu tablonun sonu, yani bu sıkışmanın sonu ne zamanlara tekabül ediyor? Ağustos, Eylül 2026'lara tekabül ediyor arkadaşlar. Burası aşağı kırarsa işte o zaman kötü senaryo çalışır. Burası yukarı kırarsa ve üzerine tutunursa biz altın evet düşeni kırdı deriz ve üzerinde tutunmaya başlarsa işte o zaman altın tekrar yükseliş trendine girdi deriz. Şu anda altının yaptığı hiçbir hareket burayı kırmadığı müddetçe, yukarı kırmadığı müddetçe yükseliş anlamına gelmez arkadaşlar. Belki buralarda yıllarca yatayda kalabilir. Belki bunu yukarı kırıp yukarılara çıkabilir. Aşağı inip daha aşağıları, bakın buraları görüyorsunuz. Önemli destek seviyeleri. Her taraf destek seviyesi altında şu anda. Bu aşağıları görebilir. Yani bu 3200'lü seviyelere, 3400'lü seviyelere gelebilir. Ne bileyim 3200'lü seviyelere gelebilir. Dediğim gibi buranın altına inebilir. 3955'li seviyeler. İşte burayı yukarı kırarsa şu an için burası kaç? Bu hafta için 4400 seviyeleri. Önümüzdeki hafta için 4350 seviyeleri. Yani bu gördüğünüz üçgene benzeyen destek ve direnç seviyeleri kısa vadede önemli. Şimdi birazcık uzun vadeli işlere bakalım. Uzun vadeli grafiklere bakalım. Şimdi buradan aldığımız vakit trendi buraya gönderdiğimiz zaman da uzun vadede baktığımız zaman da gördüğünüz gibi ne tesadüf ki bu 3200'lü seviyeler, 3100'lü seviyeler, bu seviyeler çok önemli noktalara tekabül ediyor arkadaşlar. Altında da uzun vadede bu 3100'lü, 3200 diyelim, 3150 diyelim. Bu seviyeler gerçekten ve gerçekten çok uzun serüvenin sonu demektir. Bunun altında kapanırsa teknik analize göre, bana göre değil. Ama ilk etapta düşünmeniz gereken yerler gerçekten bu 3900'lü seviyeler. Bu 3900'lü seviyeler çok çok önemli düşüş açısından. Kabaca toparlarsak altın şu anda bir düşüş trendinde. Bu düşüş trendi devam ediyor. Bu düşüş trendi işte nerelere kadar gidebilir bunu biz asla bilemeyiz. Ama bu 3400 ve 3150 seviyelerde ciddi manada destekleri mevcut. Buraya gelecek diye bir kaydı yok. Burayı aşağı kırdıktan sonra ne olacağını kimse öngöremez. Ama burayı, yani bu 4400'lü seviyeleri, 4427 seviyelerini yukarı kırar. Bu hafta için konuşuyorum. Üzerinde tutunursa eğer arkadaşlar, o zaman biz altın için evet düşen trendi kırdı ve artık düşüş trendinden çıktı diye konuşabiliriz. Ama şu anda gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde düşüş trendinde ve buradaki desteğinde tutunma çabaları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, güncel altın fiyatlarının teknik analizini yaptık. Şimdi size altının neden yatırım aracı olamayacağını, altının ancak paranızın değerini koruyabilirse koruyacağına dair bu yükselişlere inanmayın dememin asıl sebebini gerçek verilerle göstermek istiyorum. Bunun bir para illüzyonu olduğunu söylememin asıl sebebini gerçek verilerle göstermek istiyorum. Bunun için tekrar sizleri bilgisayar ekranına davet ediyorum ve çok uzun vadeli bir altın grafiği açacağım size. Neler olmuş, nasıl olmuş, altın 1980 yılından, ben 1980 doğumluyum, bu tarihe kadar ne kazandırmış, ne kaybettirmiş, neler yaşamış, hepsini hep birlikte görelim. Ondan sonra hep birlikte karar verelim altın gerçekten bir yatırım aracı mıymış diye sizler de yorumlarda lütfen belirtin. Hadi tekrar geçelim bilgisayar ekranına. Bakın arkadaşlar, bu altının 50 yıllık grafiği. Benim doğum tarihim 1980 olduğu için 1980 yılından aldım bu grafiği. 1980 yılına geldiğimizde altının onsun tepesinin 668 dolar olduğunu
hepimiz şu anda net olarak görüyoruz. Peki bu 668 dolara bir daha ne zaman gelmiş? Ve özellikle şuraya bakmanızı istiyorum. Yani mouse'u takip edin. Sürekli düşen bir altın göreceksiniz arkadaşlar. Ne zamana kadar bakın. Hepinize söyleyeyim. Şimdi o 668 dolar Ağustos ayının 2007 yılına kadar. Tam tamına 27 yıl boyunca hemen hemen sürekli düşmüş bir altın. 27 yıl sonra 27 yıl önceki fiyatına gelmiş bir ons altın. 27 yıldaki enflasyonu saymıyorum bile. Şimdi bu nasıl bir yatırım aracı olabilir? Bana izah edebilir misiniz? Hadi 80 yılından 2007 yılına kadar böyle oldu. 2007 yılından sonrasına devam edelim. Burada 668 dolar Ağustos 2007'de altın. Devam ediyoruz. Bakın bir zirve yapıyor burada. Ağustos 2007'den Ağustos 2011'de 1826 dolara çıkıyor. Yani 3 kat yapıyor 4 senede. Peki ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Devam edelim yine. Ağustos 2011'de bir düşüş başlıyor tekrardan. O 1800 dolarlara gelene kadar tekrar, hadi şurayı alalım, 1800 dolar olarak kabul edelim burayı. Haziran 2020'ye kadar 9 sene tekrar bizi bekletiyor. Peki bu 9 senenin enflasyonu nerede? Yine yok. Onları hesaplamıyoruz bakın. Bu 9 senenin işte kaybı nerede? Bu 9 senenin ahı vahı nerede? Onları hesaplamıyoruz. Yani neydi? 80 yılından 2007 yılına kadar 27 sene düştü. Daha sonra geldi 2011 yılından 2020 yılına kadar 9 sene daha düştü. Oldu sana 36 sene. Zaten ben 46 yaşındayım arkadaşlar. Neyse devam edelim. Tabii 2020 yılı pandemi vesaire hepimiz biliyoruz. Pandemiden sonra bile bakın bu fiyatlarda seyir var 2022 yılına kadar. Ne olduysa Haziran 2023'ten itibaren başlıyor. 1920 dolarlardan yine geliyor arkadaşlar. Burada zirve yaptığı yer 5277 dolar seviyesine geliyor. Yani burada da 3 katı diyebilir miyiz? Tam 3 katı olmasa da yine bir 3 kat kazanç sağlıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, altın yükselmedi demiyorum. Evet, son 2-3 yılda fazlasıyla yükseldi. Anlamsız şekilde yükseldi. Ama öncesini niye kimse görmüyor? Öncesini niye kimse araştırmıyor? Niye bu para illüzyonuna kapılıyorsunuz? İşte görüyorsunuz 80 yılından 2007 yılına kadar olan mevzuyu. Hadi onu geçtim. 2011 yılından 2020 yılına kadar, yani yakın geçmişte olan bir şey var. Onu neden görmüyorsunuz? Yani oradaki 9 yılda da büyük ciddi kayıplar var. Yani 2022 yılından 2023 yılından 2026'daki zirvesine kadar 3 kat bile yapmamış bir şey nasıl yatırım aracı olabiliyor? Şu anki durumu da 4001 dolara kadar gerilemiş durumda. İşte altında durum bundan ibaret arkadaşlar. Altın neden yatırım aracı olamaz? Size gerçek verilerle anlatmış oldum. Altın eğer şanslı dönem içindeyseniz ancak paranızın değerini korur. Şanslı dönem içinde değilseniz sizi böyle 27 yıl, 9 yıl, 10 yıl süründürebilir. Peki enflasyonu yenmek ve reel getirinin matematiği ne? Üretken varlıkların kümülatif getirisidir. Yani başka izah olamaz bunun. Peki bilimsel ve rasyonel soru şu: altın neden reel getiri getirmez? Neden bunu sağlayamaz? Çünkü finansal matematiğe göre altın bir üretim aracı değildir zaten. Kasada duran altın yeni bir altın doğuramaz, temettü veremez, fabrika kurup istihdam sağlayamaz. Altın sadece bir satın alma gücü sigortasıdır. Enflasyonu kolay kolay yenemez arkadaşlar. Enflasyonu dahi kolay kolay yenemez. Çoğunlukla paralel gider enflasyona. Yani altının nominal olarak fiyatının artması sizin zenginleştiğiniz anlamına gelmiyor. Üzerine basa basa bunu söylemek istiyorum. Bakın fiyatı artmıyor demiyorum ama altının fiyatının artması sizin zenginleştiğiniz anlamına gelmez. Sadece paranızın değer kaybının şanslıysanız dengelendiğini gösterir. Peki bu iş talepteki yavaşlama, para sıkışıklığı, paranın yokluğu, yüksek faiz kıskacında para nereye koyulmalı, para nereye aktarılmalı? Bana göre bu işin tek bir yolu var arkadaşlar. Her zaman bunu belirtiyorum. Bu bana göre. Kasasında nakiti olan, ihracat yeteneği güçlü, enflasyonist maliyetleri fiyatına doğrudan yansıtabilen, yani fiyatı belirleme gücüne sahip lokomotif şirketler, ülkenin gözbebeği şirketler, too big to fail dediğimiz şirketler. Bunlar öne çıkar her zaman için. İşte gerçek yatırım budur. Bunlara ortak olmaktır. Biraz önce gördünüz, altının yerinde saydığı, hatta düştüğü çok uzun yıllar var. Faiz aynı şekilde. Faiz her zaman yüksek olmayacak. Faizin yerinde saydığı çok çok uzun yıllar var. Bunlar üretmiyorlar. Bunlar istihdam sağlamıyorlar. Bunlar yatırım yapmıyorlar. Bunların karşısında üreten, büyüyen, yatırım yapan, istihdam sağlayan devler var. Üzerine bir de ortak oldunuz diye size kârdan pay veriyorlar ve size bileşik getiri imkanı sunuyorlar. Kısacası gerçek servet bana göre böyle inşa edilir. Daha ne yapsın bu şirketler? Tekrar söylüyorum.
söylüyorum. Her şirket demiyorum. 2 dakika önceki konuşmamda hangi şirketler olduğunu isim vermeden belirttim zaten. Lütfen bunları can kulağıyla dinleyin, can kulağıyla anlayın. Bu videonun amacı ne altına düşman olmak ne de faiz tercih edenleri yargılamak. Altın küresel kriz dönemlerinde portföyünüzü, daha doğrusu paranızı koruyabiliyorsa koruyabilen, koruyamıyorsa az da olsa paranızı eriten harika bir kalkan aslında. Güvenli liman demelerinin sebebi de bu. Para kazandırdığı için değil, paranızı korumayı başardığı için. Faiz ise bana göre tam tersine paranızın sinsi sinsi erimesini sağlayan, kısa vadede, uzun vadede bunu size hissettirmeden yapan en baş düşman. Ama şunu unutmayın, altına biraz önce kalkan dedik. Bir kalkanla bir savaşı, finansal özgürlük savaşını ya da para kazanma savaşını sadece bir kalkanla başaramazsınız. Kalkan sizi sadece hayatta tutar arkadaşlar. Gerçek anlamda kazanmak, reel kazanç, paranızı enflasyonun üstünde değerlendirmek, reel büyümek istiyorsanız o kalkanın yanına bir de kılıç almak zorundasınız. O kılıç ise iş talep yavaşlasa bile karlılığını koruyan, öz sermayesini enflasyon oranında veya enflasyon üzerinde arttırmayı başaran, ortaklarına düzenli olarak temettü ödeyen, lot sayınızı çoğaltan, güçlü ve güzide şirketlerdir. Ben sadece buraya kadar bildiklerimi, gerçekleri, gerçek verilerle anlattım. Tercih tamamen sizin. Sadece elinizde kalkan alıp hayatta mı kalmak istiyorsunuz? Yoksa kalkanın yanına kılıcınızla kuşanıp paranıza para katmayı ya da finansal özgürlüğünüzü kazanmak mı? Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Herkese bol bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.